Öyle bir ev düşünün ki bu evi satın aldığınız zaman bir daha kesinlikle satmak istemeyeceksiniz. Neden mi? Çünkü burada lokasyonumuz çok güzel. Kuşadası alışveriş merkezlerine yakınız ve plaja yakınız. Aynı zamanda 930 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş, 40 metrekare özel havuzu bulunan, 117 metrekare zemin kat, birinci kat ise 160 metrekare, toplam 277 metrekare. Şimdi bu şahane ve özel villamızı birlikte tanıyalım. Aracınızla geldiniz. Ön tarafımızda sürgülü kapımız var. İsterseniz içeriye doğru girebiliyorsunuz. Yine yaya kapımız da var. Bakın otopark. Ben aracımı oraya park ettim. Park ettikten sonra buraya herhalde belki çok sıkıştırsanız 2 araba daha alabilir. Yani toplamda 3 araçlık otoparkımız var diyebilirim sizlere. Devam ederken yerde tabii mermer tercih edildiğini görebiliyoruz. Ve sağ tarafımızda bir peyzajımız var. Yan komşuyla bizi ayıran bir duvarımız var. Arsamızın 930 metrekare olduğunu söylemiştim. Çok ciddi bir metrekare. Gerçekten de büyük bir metrekaremiz var. Büyük bir otoparkımız var. Büyük bir havuzumuz var. Büyük bir evimiz var. Evet, büyük gerçekten de kocaman büyük bir villa burası. Evi gezdireceğim birazdan içerisini. Gezdirmeden bakın bu kısımdan hemen başlamak istiyorum. Burada burası da büyük. Evet, büyük bir villa burası. Hatta buna başlık büyük bir villa yazalım buna. Büyük bir villa çünkü. Geniş bir villa. Burada bir kıyımımız, tesisatlarımız var. İçeriye girdiğimde göstereceğim sizlere. İnverter olarak kullanabilirsiniz. Ve tek bir motorla bütün evi hem ısıtabilir hem de soğutabilirsiniz. Burayı komple de kapatabilirsiniz. Bu şekilde perde ızgaralarla kapatabilirsiniz ve eşyalarınızı da buraya depolayabilirsiniz. Yine burada isterseniz bir lavabo yapabilirsiniz. Elinizi vesaire yıkamak için ve herhangi bir şekilde ihtiyaç olur diye. Burada bir duş yerimiz var. Böyle yazın sıcaklardan çok bunalırsınız. Duşunuzu burada yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet, evimizin ön tarafında muhteşem bir peyzajımız var. Kocaman bir villamız, kocaman bir bahçemiz var. Gerçekten de bu peyzajda futbol topu bile oynayabilirsiniz. Buraya bir futbolcu da satın alabilir bence. Çünkü burada çok rahat bir şekilde futbolunu oynayabilir. Sadece topu fazla sektirmemesi gerekiyor. Yani topu sektirirse tabii yan komşuların bahçesine kaçabilir. Villamızın dış cephesinde açık tonlar tercih edildiğini görebiliyorum. Ve dış cephemizde ahşap kullanılmış. Yani Irako ahşapı kullanılmış. Bu da gerçekten kaliteli bir ahşap. Bir bahçe terasımız var. Salondan çıkabiliyorsunuz. Yemek odası var. Oradan çıkabiliyorsunuz. Mutfaktan da çıkabiliyorsunuz. Muhteşem bir villa. Tek kelimeyle gerçekten de imkanınız yetiyorsa böyle bir evi, böyle bir fiyata bulmanız gerçekten çok zor. Fiyatlar yükseliyor çünkü yaz geliyor ve seçim yaklaşıyor. Piyasaya nakit akışı sağlanacak. Bu benim kendi şahsi fikrim. Yıllardan beri gerçekten de yanılmadım. Yani ekonomide bunları söylerken. Ev fiyatları gerçekten de yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü pandemiden sonra ciddi anlamda yükselmişti. Uzun zamandan beri faizler yüksek olduğu için çok fazla hareketlilik yoktu. Tabii ki de şu anda müşterilerimize ev sahibi yapmaya başladık. Siz de bunlardan birisi olmak için bizi telefon numaramızdan arayabilirsiniz. Evet, burada 40 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz var. 8 metreye 5 metre büyüklüğünde taşmalı bir havuzumuz var. Başında bir şelalemiz var. Bahçe sulama sistemimiz var. Motor dairesi var. Motor dairesi de şöyle havalandırma için ızgara bırakılmış. Havalanıyor aynı zamanda orada. İçerisi kuru kalsın diye. Burada denge deposu var. Karşı tarafta da sular kesilirse diye böyle bir villada olmazsa olmaz yedek su tankı var. Yani su kesilse bile siz bu su kesintilerinden etkilenmeyeceksiniz. Bahçemizin içerisinde bir zeytin ağacımız var. Çeşitli ağaçlar tercih edilmiş ve şurada palmiyemiz var. Bakın şöyle adım taşlarımız var. Burayı göstermiştim zaten. Üzeri kapalı, isterseniz etrafını kapatarak kış bahçesine çevirebilirsiniz. Doğalgazımız var, yaz kış yaşamaya uygun. Yine burada bir bahçemiz var. Buraya herhangi bir şekilde bir şey yapmak isterseniz diye burada yüzlük bir boru bırakılmış. Bir lavabo yapabilirsiniz, barbekü yeri yapabilirsiniz. Bir gider borusu bırakılmış buraya. İstediğiniz gibi de değerlendirebilirsiniz buraya. Villamızın çelik kapısı burada. Giriş kısmının üzeri camla kapatılmış. Bakın, burada bir doğalgaz kombi yerimiz var. Hemen gösterelim sizlere. Kombimize kadar takılmış. ECA marka olarak düşünülmüş. Ama tabii ki vanaları aktif edilmemiş. Yani şu an kapalı konumda ve bağlantıları yapılmamış. Elektrik bağlantıları. Çünkü şu anda bu ev satılmadı. Satıldığı zaman bunlar yapılıp size bu şekilde teslim edilecek. Doğalgaz saatimiz de buraya gelecek. Yani siz evi satın aldığınız zaman abonelik yaptıracaksınız. Saat gelecek ve saati de buraya takacaklar. Arka tarafımızda kocaman bir bahçemiz var ve bahçemizin içerisinde zeytin ağacımız var, çeşitli ağacımız
ağacımız, bitkilerimiz var ve villamızın arka taraftan dış cephesine baktığımız zaman da bakın burada patlatma taşlara önem verilmiş, mermer tercih edilmiş. Burada bir siyah camımız var. İçeriden dışarısı rahat görünebiliyor. Yalnız dışarıdan içerisi görünmüyor. 2 tane burada altlı üstü camımız var. Dış cepheye baktığımız zaman da bu cephemizde de krem renkler tercih edildiğini görebiliyoruz. Ve bakın dış cephede de yanmaz bir malzememiz var. Bir kaplamamız var. Burada hem ısı yalıtımını sağlıyor. Bu arada bu evin fiyatına ulaşmak için de villatv.com.tr, moderna.com internet sistem üzerinden ve ayrıca telefon numaramdan beni arayabilirsiniz ya da açıklamalara ve yorumlara bırakmış olduğum linke tıklayarak da fiyatı öğrenebilirsiniz. Bu evi görmek için de mutlaka beni arayıp randevu oluşturun. Şimdi villamızın giriş kısmına geçiyoruz. 117 metrekare zemin kat oturumlu şu an villamızın girişindeyiz. Bakın ben bu olayı çok seviyorum çünkü girişte bir antremiz var. Normalde girdiğiniz zaman hemen salona falan geliyorsunuz. Burada antre yapmışlar. 117 metrekare zemin kat oturumlu bir ev bulmak gerçekten çok zor. Bir villa bulmak çok zor. Sur marka yine çelik kapımız var ve standartların üstünde tercih edilmiş. Yani yüksek bir kapımız var. Akıllı ev sistemimizin büyük bir ekranı bulunuyor. Ve aynı zamanda şurada da bir portmantomuz var ve içerisi de bakın ciddi anlamda geniş görünüyor. Ceketlerinizi buraya asabilirsiniz. Yine ayakkabılarınızı da burada barındırabilirsiniz. Kapının arka kısmında ise aynamız var. Hemen onu da sizlere göstermiş olalım. Buradan içeri doğru geldiğimizde yine bir antremiz var. Sol taraftan üst kata çıkıyoruz. Tam karşımızda tuvalet ve bir yatak odamız var. İçerisinde tuvalet banyosu var. Salona doğru geçerken hem sol tarafında hem sağ tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisi cam raflı ve ışıklı dolabımız bulunuyor. Yerler mermer tercih edilmiş. Gri renklerinde olduğunu görebiliyoruz. Yani açık gri ve üzerinde böyle kırçıllarımız var. Sağ tarafında bir salonumuz var. Salonu sizlere biraz gösterelim. Burada bir televizyon ünitemiz var. Televizyon arkası kısmı ahşap olarak tercih edilmiş. Etrafına baktığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi dolaplarımız var. Ve yine altta da çekmecelere önem verilmiş. Burada yine bir cam dolabımız bulunuyor. Karşımdan buradan dağ manzaramız var. Hem villaları görüyoruz hem Milli Park'ın dağını görebiliyorum. Ön bahçemizle birlikte ön terasımızı da görebiliyoruz. Evet, en keyifli kısım burada. Odun şöminemiz var kış aylarında. Dışarıda yağmur yağarken şurada ateşinizi yakıp başında bir şeyler içmek fena olmazdı. Bu arada iftara da az kaldı, artık acıktık. İftarımızı yapacağız birazdan. Biz şu an çekim yapıyoruz. Şu anda da saat 5.30 falan. Allah'tan ki daha önceden buranın akşam görüntülerini çekmiştik. İftar yapmıştım, sonra gelip buranın akşam görüntülerini çekmiştim. Şu anda da akşam görüntülerini çekmeyeceğiz. Çünkü birkaç gün öncesinden çektim, hazırlamıştım. Tavanlara baktığımız zaman spot lambalarımız, led havuzumuz bulunuyor. Bakın burada bir yemek masası yerimiz var. Orada salonumuz var. Burada yemek masası yeri tercih edilmiş ve karşımda da bir mutfağımız var. Ön tarafımızda da bir terasımız var. Oldukça büyük ve zaten şu anda buraya masa sandalye atılmış. Üzeri de kapalı olduğu için isterseniz etrafını camla kapatarak burayı da kış bahçesine çevirebilirsiniz. Havuzu, bahçemizi de görebiliyoruz. Yine buradan şehir manzarası, doğa manzarası, dağ manzarası hepsini görebiliyorsunuz. Yani villamız oldukça ferah. Yani bu evi satın aldığınız zaman bu evi satmak istemeyeceksiniz. Bu evi değiştirmek istemeyeceksiniz. Mutfağımızda bir adamız var. Adamızın alt kısmında salona bakan kısımda şöyle cam tercih edilmiş. İçerisinde de raflarımız var. Burada çekmecelerimiz var hemen şu kısmın altında ve tabii ki kaşıklığımız burada çekmecemizin içerisinde. Çok özür dilerim. Hemen sessize de alayım. Genelde ben de unutuyorum sessiz almayı. Burada bir buzdolabı yerimiz var. XX large olarak tercih edilmiş. Bakın Franke marka fırınımız ve mikrodalgası tercih edilmiş. Akabinde burada bakın oldukça raflarımız, dolabımız şöyle içeri doğru da giriyor. Büyük bir mutfak. Bence bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Zaten böyle bir eve de böyle bir mutfak gerekiyor. Ön tarafımızda bulaşık makinemiz de var. Bulaşık makinesi biliyorsunuz genelde böyle villalara koymuyorlar. Satın alan kişiler tercih ediyor. Tezgah arasında ledimiz var. Tezgahımız porselen olarak tercih edilmiş. Siyah da burada bir evyemiz var. Franke marka olarak düşünülmüş. Hemen bataryasına bakayım. Evet, Franke'nin zaten tipinden de belli. Franke'nin ocağı var dörtlü. Üzerinde de aspiratörü var ve burada 2 prizimiz de bulunuyor. Şurada bir detay daha var. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Bu villamızda doğalgaz var. Bölgemizde doğalgaz var. Bu villamızda ayrıca yerden ısıtma sistemi var. Hem bu katımızda var hem de üst katımızda yerden ısıtma sistemi var. Ve mutfakta da doğalgazı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki
genelde şöyle mutfaklarda borular oluyor biliyorsunuz değil mi? Yani şöyle geliyor ortadan aşağıya bir tane boru geçiriyorlar. Boru görünüyor çünkü mutfakta eğer ki gazlı ocak kullanıyorsanız bu borunun olması gerekiyor. Bu boru yapıldığı zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Camı şöyle yuvarlak deliyorlar. İçerisine böyle üzerine şeffaf bir havalandırma ızgarası bırakıyorlar. Bence çok kötü bir görüntü oluyor. Ben hiç sevmiyorum. Ben kendi evimde de şunu yaptım. Benim projemdeki diğer evlerin hepsinde camda böyle delik var. Ben kendi evimde aynı burası gibi burayı deldim. Ve yani benim evimde yapılan şeyleri burada görmek gerçekten de beni mutlu etti. Ayrıca bakın borusu da şurada. Görüyor musunuz? Bakın şurada bir borusu var. Ve bu portatif. Aynı ben de bu şekilde yaptım. Kendi evimde böyle bir borum var. Ve şöyle bir kutu yaptım. Kapatıyorsunuz. Bakın dışarıdan baktığınız zaman kesinlikle orada bir boru olduğunu görmüyorsunuz. Bu gerçekten bence güzel bir özellik çünkü mutfakta baktığınız zaman herhangi bir şekilde boru görmüyorsunuz burada. Ve buradan isterseniz de bakın yine siz ön terasa, bahçeye buradan çıkabiliyorsunuz. Havuz kısmına buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum çocuklarınız var veya eşiniz var veya misafirleriniz var havuzda yüzüyorlar ya da ön terastalar. Siz hiç mutfaktan diğer taraftan dolaşmadan burada yemeğinizi yaptınız diyelim ki ya da bir içecek vereceksiniz. Buradan direkt olarak dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar böyle müstakil evlerde olması gerekiyor. Yani bu rahatlıklar, bu konfor olması gerekiyor. Bunlar bence lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Yani ben mi abartıyorum acaba yoksa zaten villa dediğiniz zaman bunların olması mı gerekiyor? Evet burada üstümüzde galeri boşluğumuz var. Uçan basamaklarımız var, uçan merdivenimiz var burada. Omurlu bir, yani omurlu dediğimiz şöyle oluyor bakın. Şöyle ortada bir omur oluyor. Aynı insan omuru gibi. Ortada bir omur oluyor. Basamaklar tabii ki bunların içerisinde demirler var. Bu ahşaplar üzerine kaplama yapılıyor. Dolayısıyla sağlam. Yani sadece ahşap olarak düşünmeyin bunu. Ve burada porselen düşünülmüş şu kısımda. Burada seramiklerimiz var. Buradan devam ettiğimiz zaman da bir misafir tuvaletimiz bulunuyor burada. Banyo yok burada. Neden banyo yok? Hemen göstereyim size. Bakın burada bir yatak odamız var. İçerisine doğru geldiğim zaman tuvalet ve bir duş yerimiz var. Hemen size kısaca burayı tanıtmak istiyorum. Çünkü rengi de çok hoş değil mi gerçekten? Yeşil renk. Bakın burada yuvarlak kesim bir aynamız var. Bataryalarımız Artem olarak tercih edilmiş ve bu kısımda bir duşakabinimiz var. Siyah çıtar olarak düşünülmüş. Oldukça da büyük bir duşakabin bence. Artema'nın yine gömme burada ankastre seti var. Yağmurlama sistemi buradan yukarıdan geliyor. Bir havalandırma penceremiz var. Bir gömme rezervuarımız var. Vitro olarak tercih edilmiş. Ve kapılara baktığım zaman da beyaz renklerde tercih edildiğini görebiliyorum. Bakın şurada bir isterseniz televizyon takabilirsiniz. Ya da isterseniz bunu çıkartıp buraya bir ayna koyarsınız. Bakın bu da makyaj aynasına da dönüşebilir. Karşımda bir yatak başlığımız var. Kaplamalar yapılmış. Yani boş bir villa değil burası. Bakın giyinme dolaplarımız var. Yatak başlığımız var. Karşımda görüyorsunuz bir makyaj aynamız ya da televizyon ünitemiz var. Gerçekten de dolu bir villa. Sabahları uyandığınız zaman da buradan dağ manzarası görebiliyorsunuz. Ayrıca burada 2 ve bu tarafta 2 olmak üzere 4 tane prizimiz var. Ve sinekliklerine kadar takılmış vaziyette. Kapı pencerelerimizin hepsi alüminyum olarak düşünülmüş. İsterseniz buradan da bahçeye çıkabilirsiniz ve aracınızı park ettiğiniz yerdesiniz. Zaten çok fazla burada araç otoparkı olduğunu sizlere söylemiştim. Otoparktan yana çok şanslıyız. Şurada da bir boy aynamız var. Bakın hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Bunu atlamıştım çünkü. Bu arada klima yerimiz de burada. Hemen burada kapının üzerinde tavanda. Salondakini göstermedim. Çok özür dilerim. Hemen salondakini de göstereyim. Çünkü salondaki tavan tipi, bakın kaset tipi buraya geliyor. Dolayısıyla klimanızı da buraya takarsınız ve bu evde ailenizle birlikte çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Şimdi üst kata çıkalım. Evet, villamızın zemin katı 117 metrekareydi. Üst kata çıkarken de 160 metrekare olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada da 277 metrekare toplam villamızın kullanım alanı var. Gerçekten ciddi bir metrekare. Bakın burada da bir boy aynası gibi büyük bir aynamız var. 2 tane penceremiz var. Dışarıdaki ışığı içeriye çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Yine burada bir aynamız var. Bu basamaklarımızdan çıkarken kedi gözleri olduğunu görebiliyorum. Burada bence ne eksik biliyor musunuz? Bence
şu karşı duvar çok boş kalmış. O duvara bir şeyler yapılabilir. Mesela böyle güzel bir tablo yapılabilir. Ya artık bunlar da biraz sizin zevkinize kalmış. Bir evi satın aldığınız zaman bence kendi zevkinize göre böyle dokunuşlar yaptırmanız gerekiyor. Ev demek bence bir insanın yaşam alanı demek. Yaşam alanı da ne kadar güzel olursa o insanın hayatı da böyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Evinizde de ya şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, işte şuradaki şu benim fikrim ne demek gerçekten güzel oluyor. Bence bu alana ne olabilir acaba? Yorumlarınızla almış olalım. Sizce mesela buraya ışıklı bir tablo mu gerekiyor yoksa ahşap bir kaplama mı yapılması gerekiyor? Ya da herhangi bir şey. Fikirlerinizde mutlaka yorumlara yazın. Yerlerdeki laminat parkemiz gerçekten de çok farklı. Yani ahşap görünümlü desem değil. Daha böyle açık renklerde ama hafif böyle 3D gibi böyle güzel bir laminat parkemiz var. Mutlaka buraya gelip bu laminat parkeyi görmenizi tavsiye ederim. Tabii ki buraya gelip villayı zaten görün. Geldikten sonra bunu da görmüş olursunuz. Şu anda master yatak odamızdayız. Yatak başlığımız buraya geliyor. Sanırım burası 2 metrelik büyük bir yatak için ayrılmış. Evet. 2 metre burada bir alanımız var. Ve sabahları da uyandığınız zaman bakın şu kısımdan Milli Park manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve hemen karşı tarafında televizyon ünitesi yerimiz düşünülmüş. Ve devam edelim. Şöyle bir balkonumuz var. Çıktığım zaman da ön tarafımızdaki bahçeyi görebiliyorum. Ve aynı zamanda burada yan taraftaki yatak odasına doğru uzanan bir koridorumuz var. Dış cephemizde de burada hemen şöyle gösterelim sizlere. Bakın ahşap, bunlar Irako. Gerçekten pahalı malzemeler. Havuzu görüyoruz, bahçemizi görüyoruz. Buradan çok güzel Milli Park ve şehir manzarasını, doğa manzarasını, rüzgar güllerini her yeri görebiliyoruz. Ve buradan ön tarafımızdaki yani en yakın olan eve de yaklaşık buradan herhalde bir 40-45 metre belki de mesafemiz var. Yan komşumuzla zaten aramızda havuzumuz var, onun bahçesi var. Ciddi anlamda bir mesafemiz var. Burası Kuşadası'nın yaz-kış oturulan bir bölgesi. Burada yaz-kış ailenizle yaşayabilirsiniz. Evet, burada şöyle bir ortada bir ada gibi bir masamız var. Herhangi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani makyajla yapmak isterseniz burada yapabilirsiniz. Çünkü bunun alt kısmında çekmeceleri var. Bir iki tane burada çekmece var. Buraya bir ayna koyabilirsiniz. Ayaklı bir ayna koyarsanız buraya mesela minimal yani şu kadar. Oturduğunuz zaman şöyle bir pufa oturduğunuz zaman kendinizi net görebilirsiniz. Çok güzel bir kısım var burada. Giyinme dolabı var. Yani bakın giyinme dolabı oldukça büyük. Burası kadın için bırakılmış. Şurada daha büyüğü var. Bu da erkek için tercih edilmiş. Tabii ki şaka yapıyorum. Yani kadın erkek iki kişi buraya paylaşabilirsiniz. Zaten şöyle düzenlemişler. Burada bir çekmecelerimiz var. 3 tane, burada da 3 tane var. Burası kadın ya da erkek. Burası da kadın ya da erkek olmak üzere 2 tane burada giyinme dolabı oluşturulmuş. Fazlalık eşyalarımız olursa da yine burada da bir giyinme dolabımız da bulunuyor. Odamızın içerisinde bakın burada gömmeli zavarımız var, klozetimiz var. Duvarlar galiba traverten mi bilmiyorum ama şöyle yok bunlar seramik herhalde. Seramik yapılmış. Traverten gibi gördüm çünkü traverten desenli seramik tercih edilmiş burada. Ve çift evyemiz var burada. Evet ben bunu da seviyorum. Şık görünüyor. Yani çok kullanır mısınız bilmiyorum. İki kişi ne kadar lavaboya girersiniz? Bir tek belki dişlerinizi fırçalarken iki kişi yaparsınız ama o da kadın erkek ayrı değil de aynı yerde böyle eşinizle dişinizi fırçalamak daha da romantik olabilir tabii ki. Burada bir hamam var. Banyo biraz daha büyütülmüş ama metrekaremiz de burada çok fazla. Biraz daha büyütülerek burası duş yeri. Duş yerinin içerisinde de görmüş olduğunuz gibi hamam tercih edilmiş. Göbek taşı falan yok ama hani en azından ya ayağımızdan problem olabilir vesaire o gün şöyle duş alırken bir oturmak isteriz. Ya burada oturma yeriniz var. Bence bunlar da güzel özellikler diye düşünüyorum. Bu arada duş yeri tavandan geliyor fıskiyesi. Ayrıca penceremiz var açılabilir. Yine bir penceremiz var. O da ışık için. L geliyor zaten. Yani bol bol orada. Yani içeri girdim o sıcaklığı aldım zaten. Dışarıda da güneş var şu anda. Kapılarımız aşağıda söylediğim gibi beyaz olarak düşünülmüş. Yerden ısıtma sistemimiz var. Bakın oda burada kontrol yeri. Hemen bu odamızı da tanıyalım. Sonra son odaya bakacağız. Yine burada da bir yatak odamız var. Evet en güzel kısmı da bütün yatak odalarının içerisinde tuvaleti ve banyosu olması. Çok detaya girmeyeceğim. Burada yine bir banyomuz var. Klimamız yine kapıda tavanın üzerinde.
Yatak başlığımız burada daha farklı bir yöne bakıyor. Yani yatağımızı buraya koyduğumuz zaman bakın tam karşıya direkt olarak manzarayı görüyorsunuz. Ön tarafımızda giyinme dolabımız yine cam. İçerisi bakın led kanallarımız yine burada tercih edilmiş. Makyaj aynası gibi bir alan düşünülmüş. Karşıda raflarımız var. Ön tarafımızda burada bir balkonumuz. Manzaramız zaten doğa manzaramız var. Güzel görünüyor. Burada da yine boy aynasına önem verilmiş. Devam ediyoruz. Diğer bir yatak odamız var. Sağ tarafında bir giyinme dolabımız var. Hemen bir tuvalet banyosu olduğunu görebiliyoruz. Çok detaya girmeyeceğim, video süresi uzamasın. Burada yine televizyon ünitemiz tercih edilmiş ve yatak başlığı şuraya karşıya geliyor. Uyandığınız zaman da buradan bakın hem şuradaki manzarayı hem buradaki manzarayı görebiliyorsunuz. Burada iki tane bir sürgümüz var. Çift taraf açılabiliyor. Bakın bu kısımda da bir balkonumuz var. Çıktığım zaman da buradan bu dağ manzarasını net bir şekilde gördüğümde sizlere ifade etmek istiyorum. Balkonumuz da büyük görünüyor. Otopark kısmını görebiliyoruz. Havası da güzel, güzel bir esintimiz var. Alışveriş merkezlerine de çok yakınız. Kuşadası şehir merkezine de yakınız. Yani bütün imkanlar var burada. Doğalgaz da var. Her şey var. Bu eve sahip olmak için tek yapmanız gereken şey artık telefon numarasından beni arayıp gelip bu güzel evi görmeniz kalıyor geriye. O halde bekliyorum. Bu evin fiyatını da villatv.com.tr ilan sistemde ve ayrıca modernada.com'da ve YouTube'da çekmiş olduğum videonun açıklamasına ve yorumlara bırakmış olduğum linke tıklayarak da fiyatını öğrenebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.